Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle V yaka süveter çalışmasını tekrardan yapmaya çalışacağız. Daha önceki gösterdiğim V yaka çalışması çok beğenildi. Hepinize teşekkür ederim. Yalnız arka yakanın nasıl yapılacağı çok soruldu. V yakadan sonra bu içe aktarmalar çok soruldu. Şimdi size bu defa daha farklı bir teknikle V yaka çalışmasını tekrardan göstereceğim. Yalnız burada biz arka süveterimizin arkasını ben hazırladım. Şöyle kol kesimini yaptım. Şimdi size bu kol kesimiyle birlikte yakayı da beraber yapacağız. Siz de kolla birlikte aynı anda yakayı da koymayı öğrenmiş olacaksınız. Yaka çalışmasından sonra da arkaya, yani arka kısma lastiğin dönüşünü göstereceğim size arkadaşlar. Tamamen süveterin bitmiş halini sizinle çalışacağız. Dikimlerini de göstereceğim size. Bu defa tamamen bitirmiş olacağız her şeyiyle. Sadece V yakayı çalışmayacağız. Kol kesimleri, sırt kesimi, V yakayı aynı anda kolu koyarken yapacağız. Onu da göstereceğim. Ben bunu yaptım. Bu arkası süveterimizin. Bu yeni doğan süveter en fazla 2 aylıkken falan giyebilir bebek. Onun haricinde kullanamaz. Çok küçük, çünkü çok aşırı büyük yapmadım. Daha rahat çalışabilmemiz için. İlk önce buradan benim kullandığım ip Nako'nun pırlantası. Bunu kaç ilmek başlamışım? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54. 54 ilmek başlamışım. Yani çok küçük bir süveter olacak. Toplamda bitmiş hali bu arkadaşlar. Yani bu da benim karışımla bir karış 5 el basımı oluyor. Yani tamamı bu kadar. İsterseniz daha büyük de çalışabilirsiniz ama bu kesimlerde yapmanız gereken işlemler aynı. Değişen bir şey yok. Şimdi kol kesimimizi yaparak başlayalım. Bu arkanın kesimini de size göstereceğim tekrardan. Şimdi biz kol kesimini yaparak başlayalım arkadaşlar. İlk önce bu süveterimizi tam ortasını bulmamız gerekiyor V yakamız için. Onu da şöyle yapacağız. İlmekleri sayacağız. Tam ikisinin ortasındaki ilmeği işaretleyeceğiz arkadaşlar. Burada biraz önce saymıştık. 54 tane ilmek var ama tekrar sayalım. Bunu ben biraz ona göre küçük başlamıştım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 53 tane ilmek var arkadaşlar. O zaman biz bunun yarısını bulacağız. 53'ün tam yarısı, o bir tane fazladan ilmek bizim V yakamıza kullanacağımız tam ortadaki ilmeğimiz. Yani toplamda 52 ilmek var. 25 bir tarafa, 2 de fazlamız vardı. 26 ayıracağız ilmekleri. Tam ortada kalan ilmeğimizi işaretleyeceğiz. Şöyle yapalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Arkadaşlar şu ilmeğimizi işaretliyoruz. Arkadaşlar ben tam ortadaki ilmeği işaretledim. Şimdi kol kesimini yapalım. Şimdi buraya ilk önce lastik için ilmeklerimi takacağım. Toplamda kaç tane ilmek takmışım? 2, 4, 5 tane. 5 tane ilmek takmışım arkadaşlar.
şöyle alıyorum ilmeğimi, şu şekilde ilmeğimin içinden bir tane çıkarıyorum. Tekrar şişime geri takıyorum. Şişimi geri, ilmeğimi geri bırakmıyorum. İçinden bir ilmek daha çıkarıyorum. Bakın arkadaşlar. Tekrar şişime geri takıyorum. Yine ilmeğimi bırakmıyorum. İçinden bir ilmek daha çıkarıyorum. Tekrar takıyorum. Bu şekilde ilmeklerinizi örerken de çok kolay olacaktır. 2, 4, bir tane daha çıkarıyorum. Ve 5 oldu. Böyle arkadaşlar. Şimdi bu lastiği ben haroşa yaptığım için, haroşa çalıştığım için taktığım ilmekleri haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5. ilmeğimle arkadaşlar buradaki ilmeğimi birlikte örüyorum. Şu şekilde bakın beraber örüyorum. Ve bir tanesini kesmiş oluyorum. Şimdi tekrardan geri dönüyorum. Kol kesimini yapıyoruz arkadaşlar şu anda. Şimdi şu ilk ilmeğimi önden alıyorum. Şu diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3. Bir tane ilmeğimi önden alıyorum. Burada size bir detay göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi şu kolun kenarının şu şekilde muntazam durması için bir teknik uyguluyorum ben. İsterseniz o tekniği sizinle birlikte burada da uygulayalım. Siz de öğrenmiş olun. Bütün lastiklerinizde kullanabilirsiniz. Ceketlerin önlerinde, kollarında, yeleklerin yakasında, her yerde kullanabileceğiniz bir teknik. Şimdi arkadaşlar burada o tekniği size gösterebilmem için buraya 6 tane lastik takmam gerekiyor. Onun için bu ilmek takma işlemini tekrardan size göstermem gerekiyor. Çünkü biz 5 tane taktık. 6 tane olması gerekiyor. Şimdi şunları tekrar geri takıyorum. Aynı zamanda lastiklerimizin kenarının düzgün durmasını da sağlamış olacak bu teknik bize. Şimdi arkadaşlar, şimdi burada bir tane ilmeğimin içinden çıkardım. Bu bir. Tekrar ikinciyi çıkardım. 2, üçüncüyü. Geri çıkardığım ilmeği şişe takıyorum ve şişten çıkartmıyorum. İçinden bir ilmek daha çıkarıyorum. Tekrar takıyorum. Bir ilmek daha çıkarıyorum. Bu şekilde 6 tane takmış olmam gerekiyor. Şimdi sayalım. 2, 4, 5. Elimdekiyle beraber 6. oldu. Şimdi bu ilmekleri haroşa olarak örüyorum arkadaşlar. 3, 4, 5. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat edelim. Şöyle şu ilmekle şu yandaki ilmeği şöyle birlikte alıyorum. Bu katına girmiş. Bunu düzeltelim. Böyle ilmekleriniz bozulduğu zaman bu şekilde tekrardan düzeltebilirsiniz. Şimdi bir tane kesimim yaptım arkadaşlar. Şimdi şurada lastiğimin yanında bir tane düz örgü var. Bunu takip etmesini istiyorum ben. Bunu takip edebilmek için şimdi geri döndüm arkadaşlar. Şöyle. Bu ilk ilmeğimi şu şekilde şişime takmadan alıyorum ve ipimi arkaya alıyorum. Diğer şu 3 ilmeği haroşa öreceğim. 1, 2 ve 3.
Şimdi burada bizim elimizde 2 tane ilmeğimiz kaldı. Bunların ikisini bakın şöyle 1 2 arkadaşlar örmeden şişimden çıkartıyorum ve geri dönüyorum. Geri döndüğüm zaman buradaki çıkardığım 2 ilmeği şu şekilde düzelterek örüyoruz. Bakın şöyle bir, şunu da şöyle, yani şöyle takmıyoruz da şöyle düzeltiyoruz arkadaşlar. Arkadan örmeden aldığımız için ilmeğimizin şekli bozuluyor. Onun için de düzeltmemiz gerekiyor. 3 tane haroşa ilmeğimi de ördüm. Burada biz 2 4 5 tanesini örmüş olduk. 6 tane lastik takmıştık. 6. ilmekle bedendeki ilmeği şu şekilde beraber örüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinci kesimimi de yaptım. Şimdi geri dönüyorum. Şimdi bu ilk ilmeğimi yine şu şekilde ipimi önden geçirip tekrar arkaya alarak şuradaki ilk ilmeği örmüyorum. Şu 3 tane haroşa olan ilmekleri örüyorum. Yine örgünün başına geldik. Buradaki 2 ilmeği de şu şekilde örmeden çıkarıyorum arkadaşlar. Şu kenardaki şekli alabilmesi için. Geri dönüyorum. Şimdi buradaki ilmeğimi yine şöyle batarak düzeltiyorum ve örüyorum. Şu şekilde örüyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi 3 tane haroşa ilmeğimi örüyorum. Buradaki lastik sayısı size kalmış. Daha fazla da yapabilirsiniz. Şimdi bunu yine yandaki beden ilmeği ile birlikte kesiyorum. Arkadaşlar şimdi ben burada 3 tane ilmek kestim. Tekrar geri dönüyorum. Arkadaşlar burada 5 tane ilmek kesene kadar kesme işlemimiz devam edecek. Ama ben size yine de adım adım onları da göstermek istiyorum. Video biraz uzun olabilir ama sizin öğrenmeniz açısından daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 tane ilmeğimiz azalmış oldu. Şimdi burada yine bu baştaki 2 ilmeği örüyorum. Arka taraftan örmeden alıyoruz. Ön taraftan örüyoruz. Haroşalarımızı da örüyoruz. Tekrardan 6. ilmeğimizle beden ilmeğimizi bakın beraber örüyoruz arkadaşlar. 2 4 tane ilmeğimiz kesilmiş oldu. Tekrar geri dönüyorum. Şimdi burada şu ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Diğer haroşa ilmeklerimi örüyorum. Şu 2 ilmeğimi ipimi öne alıyorum. 1 2 örmeden alıp geri dönüyorum. Bakın arkadaşlar çok güzel bir kenar oluştu. Şimdi şu şekilde 1 2 örmeden aldığım 2 ilmeği düz örgü örerek tekrardan örüyorum. Haroşa ilmeklerimi de ördüm. Şimdi sonuncu ilmeğimi kesiyorum arkadaşlar. Şimdi burada şöyle yine ikisini beraber alıyorum. V yakamızı yapmak için ilerliyorum arkadaşlar. İşaret koyduğum yere kadar ilerliyorum. Ben buraya yalancı Selanik modeli uyguladım. Bunun yapılışı da videolarda mevcut. Şimdi ortaya geldim. Şimdi bakın arkadaşlar buraya işareti koyduğum yere geliyorum. Şimdi arkadaşlar bakın işareti koyduğum yere geldim. Şimdi burada
Şu ilmeğimi alıyorum arkadaşlar. Şu ortadaki ilmeğimi şişimden çıkarıyorum. Daha öncesinde de size göstermiştim. Şu sağında ve solunda kalan ilmekleri arkada yer değiştiriyorum arkadaşlar. Şöyle sağda kalan ilmeği sola, solda kalan ilmeği de sağa aktarıyorum. Şunu şişime alıyorum. Bunu şişten çıkartıyorum. Diğer ilmeği şişime takıyorum. Onu sola aktarmış oldum. Tekrar şu ilmeğimi şişe takıyorum sağa. Arkadaşlar bakın şu ortadaki ilmeğim bunun ikisinin arasına denk geleceği için bunu yavaşça şişten çıkarıyorum. Şunu örüyorum. Tekrardan bu ilmeği şişe takıyorum. Arkadaşlar böyle. Tekrar bunu da örüyorum. Bu şekilde. Şu ilmeğimi de örüyorum. Buradaki 3 tane ilmeğimi de düz olarak örmüş oluyorum. Şimdi buraya kadar gelelim, size diğer kolumuzun takılışını da göstereyim. Sonra tekrardan V yakamızı örerek devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi bu tarafa geldik. Örgümüzün tersine denk geliyor bu taraftaki yakamız. Şimdi öreceğimiz işlemi de ona göre uygulamamız gerekiyor. Yine tekrardan ilmeklerimizi takalım. Şimdi 6 tane ilmek çıkarmıştım. 1 2 3 4 5 ve 6. Şöyle de 6. arkadaşlar. Şimdi şu bir tane ilmeğimi bu defa önden örmeden aldım. 3 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 2 4 5 arkadaşlar, şu 6. ilmeğimle ve beden ilmeğimi birlikte alacağım. Bunun için diğer örgümde düz olarak kesim yapmıştım. Bu örgünün tersine geldiği için burada şu şekilde ters örgü olarak kesiyorum arkadaşlar, bakın. Ve geri dönüyorum. Geri döndüğüm zaman şöyle bakın, şu görüntünün olması için biz düzünden kesmiştik bu sağ tarafımızı. Sol tarafı da ters tarafından kesiyoruz. Şimdi bu ilk ilmeğimi yine şöyle düzelterek örmeden alıyorum. Haroşa olan ilmeklerimi örüyorum. 3 tane. Burada 2 tane düz ilmeğim vardı. Örmeden aldım. Onları da örüyorum. Şimdi bu örgümüzün iyi tarafı. Biz işlemi ters tarafından yapıyoruz. Şimdi dönüyorum. Buradaki 2 ilmeğimi şu şekilde ipimi öne alarak örmeden alıyorum. Diğer 3 tane haroşa olan ilmeklerimi örüyorum. Bu son ilmeğimle beden ilmeğimi önden ters olarak kesiyorum. Şöyle. Arka tarafından, iyi tarafından düz ilmek olarak devam ediyor. Bunu şöyle düzeltiyorum, ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 ve 3. Bu 2 ilmeğimi arka tarafında örmemiştim. Bu tarafta örüyorum. Bakın arkadaşlar, böyle ikinciyi kestik. Şimdi tekrardan devam ediyorum. Bunu örmeden alıyorum 2 ilmeğimi. Bu 3 taneyi haroşa olarak örüyorum. Bu 6. ilmeğimi beden ilmeğimle birlikte kesiyorum.
Üçüncü ilmeğimizi kestik arkadaşlar. Şimdi bunu yine şöyle ilmeğimi düzeltiyorum. Örmeden alıyorum. 1 2 3. Bu örmeden aldığım ilmekleri yine şöyle düzelterek örüyorum. Aynı zamanda lastiğimizin kenar detayını da öğrenmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar tekrardan örmeden alıyorum. Yine haroşalarımı örüyorum. 2 3 ve tekrardan ters ilmek olarak kesiyorum. Dördüncü ilmeğimi de kesmiş oldum. Tekrar geri dönüyorum. Yine bunu düzeltiyorum. Örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmeğimi örüyorum. Bunları da yine ilmeklerimi düzelterek örüyorum. Şu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi son ilmeğimi keseceğim. 5. ilmeğim. Yine bunun ikisini örmeden alıyorum. Haroşalarımı örüyorum. 1 2 3. Sonuncu ilmeğimi de kesiyorum ve buraya V yakamızı yaptığımız yere kadar örüyorum. Arkadaşlar V yakamızı yaptığımız yere kadar ördüm. Burada ilmeklerimizin yerlerini değiştirip düz örgü olarak örmüştük iyi yüzünden. Şimdi bu tarafında şöyle göstereyim. Şurası ters örgü olarak örüyorum. 3 tane ilmeği şöyle tekrardan örüyoruz. Geri kalan ilmeklerimizi kol ilmeğimize kadar ilerliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kol ilmeğimize kadar geldik. Şimdi burada şu ilk ilmeği, ters olan ilmeği örmeden aldım. Diğer 3 tane haroşa ilmeğimi ördüm. Yine bu 2 ilmeğimi örmeden alıyorum, ipimi öne alarak. Tekrar geri dönüyorum. Şuradaki ilmekleri yine düzelterek örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmekleri ön yüzünde örüyoruz. Haroşalarımızı da örüyoruz. Şimdi arkadaşlar burada 5 ilmek kesmiştik. Bu kolun düzgün durabilmesi için bakın şöyle şu şekilde dönebilmesi için 3 tane ilmek daha keseceğiz her gidiş gelişimizde. Şimdi ben ilkini kesiyorum. Şöyle. Buradaki ilmeklerimi V yakamıza kadar örüyorum. Arkadaşlar şimdi V yakamıza geldik. Şimdi buradaki size göstereceğim teknik daha önceki V yakada buradan içe ilmek aktarıyordum. Arkadaşlar buradaki içe ilmek aktarıyordum. Bunu tam farklı bir teknikle yapacağız. Şimdi şu sağdaki ilmekle yani şuradaki 3 tane yer değiştirdiğimiz ilmeklerin şu ilk baştaki ilmekle buradaki ilmeğin ikisini birlikte öreceğim. Şöyle siz yeni bir teknik öğrenmeniz için arkadaşlar şu şekilde ikisini beraber örüyorum. Bakın. Yani bu ne oluyor? Sağa yatmış oluyor. Şimdi buradaki içe aktaracağım ilmeği kestiğimden dolayı buraya ben bir tane şöyle ilmek takıyorum arkadaşlar. Bunu bu şekilde de takabilirsiniz. Şöyle şu içinden şuradaki ilmeği ters çevirerek de örebilirsiniz ama bu şekilde daha kolay olur. Bir tane örüyorum. Yine bu tarafından yine bir tane ilmek takıyorum. Şimdi şu ikisini beraber örüyorum. Arkadaşlar yani yine ilmeklerimizin sayısı değişmemiş olur. Yani ben şu ikisini sağa kesiyorum. İçeri bir ilmek aktarıyorum.
ortadaki sabit düz ilmeğimi örüyorum. Tekrardan ilmek attım. Bunu da sola kestim. Yani şöyle açılacak burası. Şimdi kolumuza kadar örelim. Arkadaşlar şimdi kolumuza geldik. Burasını burada kesim yapacağız ama bu tarafını biliyorsunuz arka taraftan kesmiştik. Onun için buradaki düz ilmeğimin yönünü düzelterek örüyorum. Haroşalarımı da örüyorum. Buradaki 2 tane düz ilmeğimi de yine örüyorum. Yönünü düzeltiyorum. Geri dönüyorum. Şimdi tersinden bu ilmeklerimi yine örmeden alıyorum. Haroşaları örüyorum. Şimdi arkadaşlar yine buradaki 6. ilmeğimle bedenden bir tane kesiyorum. Gidip gelerek hani örüşlerimizde 3 tane azaltacağımı söylemiştim. Şimdi hem sağ koldan hem de sol koldan birer tane kesmiş oldum. Dönüşte yine aynı kesimlerimi yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu V yakamızın tersindeyiz. Şöyle baktığımızda şuradaki 3 tane ilmeğimiz vardı. Onları arka taraftan ters olarak örüyorum. Şöyle. Yani örgümüzün şöyle düz örgülerimizin bozulmaması için bu attığımız ilmekleri haroşa örüyorum. Tekrar ters attığım ilmeği haroşa örüyorum. Yine ters örüyorum ve buradaki koluma kadar ilerliyorum. Arkadaşlar buraya kadar geldim. Şimdi buradaki şu ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşalarımı örüyorum. Bunları da örmeden alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geri dönüyorum. Burada yine bu örmeden aldığım ilmekleri yönünü düzelterek örüyorum. Haroşaları da örüyorum. Ve burada bir tane daha kesim yapıyorum. Bakın şöyle kol yavaşçana kavis almış oluyor. Diğer ilmeklerimi yine V yakaya kadar örüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar V yakaya kadar geldik. Bu şekilde V yaka çalışması yaparsanız hiçbir sorun oluşmaz. Çok düzgün ve muntazam duruyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Daha önceki anlattığımda bu ilmeği içeriye alıyordum arkadaşlar. Kesim yapmıyordum. Bu teknikte bu 2 ilmeği şöyle şu şekilde yönlerini düzelterek yani şöyle içeriden giriyorum. İkisini beraber örüyorum. Ve içeriye bir tane ilmek takıyorum. Yine aynı olmuş oluyor. İçeriye almıyorum da yana kesip bir ilmek takıyorum. Tekrar önceki taktığım ilmeği örüyorum. Düz olan ilmeği de örüyorum. Tekrar yine önceki taktığım ilmeği örüyorum. Bir tane daha takıyorum. Toplamda burada 2 tane ilmek takmış oluyorum. Şimdi ikisini yine beraber örüyorum. Bakın arkadaşlar sağa ve sola doğru açılmaya başladı. Şimdi diğer kolumuza kadar olan ilmeklerimizi örüyoruz. Arkadaşlar şimdi buradaki ilmeğimi şöyle düzelterek yine örüyorum. Haroşa olan ilmeklerimi de örüyorum. Şuradaki 2 düz ilmeğin de yine yönünü düzelterek örüyorum. Ve dönüyorum.
Şimdi buradan yine 2 tane ilmeğimi, ipimi öne alarak örmeden alıyorum. 3 tane ilmeğimi haroşa örüyorum ve burada bir tane daha kesim yapıyorum. Yani 6. lastiğimden 6. ilmeğimle kolumdaki ilmekten bir tane alarak eksiltiyorum ve kolumuz çok muntazam bir şekilde dönüyor. Şimdi arkadaşlar bu ters tarafı örgümüzün V yakamıza kadar geldik. Burada karıştırmamak için bakın şöyle şu 3 tane ilmeğimiz düz ilerleyecek. Onun için şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın bunları ters tarafından ters ilmek olarak öreceğiz. Şöyle ilkini ters örüyorum. Şu şekilde. Tekrar bu arada taktığım ilmeği haroşa, yandakini de yine haroşa örüyorum. Zaten 2 tane artmıştı. Ortadaki ilmeğimi yine ters örgü olarak örüyorum. Bunu 2 tane haroşamı örüyorum. Yine bunu ters örgü olarak örüyorum şu şekilde. Diğer tarafında düz örgü olarak görünmesi gerekiyor. Şöyle arkadaşlar. Yavaş yavaş V yakamızda oluşuyor. Arkadaşlar şimdi burada yine şu ilmeğimi şu şekilde bakın ters olan ilmeğim var ya, şu tarafta kesme yapmıştım. Onu yine şöyle örmeden alıyorum. 3 tane haroşalarımı örüyorum. Ve 2 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Arkadaşlar burada ben çok ince bir lastik olmasını istediğim için çok fazla ilmek takmadım. Ben 6 ilmekle çalıştım. Siz daha fazla ilmeklerle de çalışabilirsiniz. Ne kadar da ilmeğiniz çoğalsa bu yandaki ayrıntı yine aynı olur. Yani 2 tane ilmeği örmeden almayabilirsiniz de 3 taneyi örmeden almayabilirsiniz veya 4 taneyi, o sizin tercihinize kalmış. Burada ne kadar fazla ilmek örmezseniz o kadar kalın olur buradaki bant. Ben çok kalın olmasını istemedim. Çünkü bebek için çalışıyorum. Bakın hem kolumuzu hem de V yakamızı aynı anda koymuş olduk. Yalnız burada 2 tane var daha henüz V yakamız. Onun için burada da aynı 6 tane bir tarafta 6 tane bir tarafta olacak şekilde arttırma yapacağımızdan dolayı bunu da yine sağından ve solundan keserek içten ilmek atarak yine devam ediyoruz. Buradaki kolundaki ilmeklerimizin kesimi de bitmiş oldu arkadaşlar. Ben 2 tane kestim. 2 tane yeterli oldu. Ama siz isterseniz daha da fazla açabilirsiniz. O size kalmış. Çok fazla da açık olmasına gerek yok. Bu şekilde buraya kadar gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi V yakamıza geldik. Yine aynı işlemi uyguluyorum. Bunu bu şekilde takarak örmekte zorlanırsanız arkadaşlar yerlerini değiştirerek örebilirsiniz. Şu şekilde bunu diğer şişime alıyorum. Bunu tekrar takıyorum ve ikisini beraber örüyorum. Eğer zorlanırsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi araya yine bir tane ilmek atıyorum. Bu aradaki arttırdığım ilmekleri haroşa olarak örüyorum. Toplamda 3. ilmeğim olmuş oluyor. Bu ortadaki düz ilmeğimi yine düz devam ediyorum. Yine bir tane daha ilmek alıyorum. Yani bu ortadaki ilmeğimin sağından ve solundan arttırıyorum arkadaşlar. Buradan da sağdaki ilmeği kesiyorum. Buradan soldaki ilmeği kesiyorum. Yani içe aktarmak yerine sağa ve sola kesiyorum o ilmekleri. Tekrardan içeriden ilmek aktarıyorum. Bu şekilde farklı bir V yaka çalışması daha yapmış oluyoruz. Şimdi kol ilmeklerine kadar ilerleyelim. Orada da tekrardan size kol detaylarını göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buraya geldik. Şu
düz takip eden ilmeğimiz var ya arkadaşlar, bunu arka taraftan örmeden alıyordum. Bu taraftan da böyle düzelterek örüyoruz. Arka taraftan örmeden aldığımız ilmekleri ön tarafta düzelterek düz bir şekilde örüyoruz. Eğri olduğu için ilmekleri arka tarafta örmediğimizden dolayı yönü değişiyor. Onun için düzeltiyorum. Şöyle bir hat oluşması için illaki bu düz örgüyü de yapmak zorunda değilsiniz. Haroşa olarak da devam edebilirsiniz. Şimdi tekrardan yine buradaki ilmekleri, 2 taneyi şöyle örmeden alıyorum. Haroşa ilmeklerimi örüyorum. Buradaki ters ilmeğimi de yine örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi V yakamıza kadar örüyoruz. Arkadaşlar yine geldik. Buradaki yapmamız gereken yine şu 3 tane ilmeği ters yüzünden ters olarak örmek. Şöyle ilkini ördüm. Bu arada kalan 3 tane ilmeği haroşa örüyorum. Her sırada buradaki haroşalarımın sayısı artıyor. Arttırdığım için ters tarafından böyle örüyorum arkadaşlar. Yine tekrardan örerek gelelim. Arkadaşlar şimdi yine geldik. Burada toplamda 2-4 tane ilmeğimiz oldu. Burada 6 tane olacak lastiğimiz. Onun için yine buradaki işlemimizi devam ettiriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi böyle bunun ikisinin yerlerini değiştirerek de buradaki işlemi yapabilirsiniz. Şöyle yerlerini değiştirip ikisini şu şekil beraber örebilirsiniz. Yine buradaki haroşa ilmeklerimi de örüyorum. Yine buraya geldiğimde bir tane ilmek takıyorum. 2, 4, 5 tane oldu arkadaşlar. Şu bir taneyi de örüyorum. Yine bir tane daha ilmek takıyorum. 1, 2, 3. Şimdi bu 2 ilmeği de beraber örüyorum. Bakın şu şekilde çok düzgün ve muntazam bir V yakamız oluştu. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunun sayısını da dediğim gibi ben 5 ya da 6 tane olmasını istiyorum. Siz daha fazla da yapabilirsiniz. Onu da aynı şekilde bu işlemi tekrarını yaparak burada ne kadar çok ilmek istiyorsanız o kadar bunu yana keserek ve ortada bu düz ilmeğin sağından ve solundan arttırmalar yaparak çoğaltabilirsiniz. Bu kesimlerin hepsini fazlalaştırarak büyükler içinde yapacağınız süveterlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yine tersine döndüğümüzde yine aynı bu 3 tane düz takip eden ilmeklerimi ters örüyorum. Arada kalan ilmeklerimi haroşa örüyorum. Bir de şöyle bir detay verebilirim. Mesela buradaki ilmeği bir ters bir düz lastik olarak devam ettirmek isterseniz yine aynı şekilde bu arttırdığınız ilmekleri ters ve düz olarak öreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yine buraya geldik. Bir defa daha bu aynı işlemi yapıyorum. Sağa doğru kesiyorum. Arttırdığım ilmekleri örüyorum. Bakın sağa doğru keserek içeriden ilmek arttırdım. 2, 4 ve 5. ilmeğimi takıyorum. Bu ortadaki düz ilmeğimi örüyorum. Tekrardan arttırıyorum. 1, 2, 3, 4 ve sola doğru kesiyorum. Ve böylelikle arkadaşlar arttırma işlemimizi tamamlıyoruz. Şimdi buradan sağ ve sol
omuzları keserek ilerleyeceğiz. Onu göstereceğim. Arkadaşlar, şimdi biz süveterimizin arttırmalarını yaptık. Bitirdik. Yakasında buradan kesip ortadan sağından ve solundan arttırma işlemlerini yaparak V yaka süveterimizi tamamladık. Bakın, hiçbir şekilde potluk yok. Yaka kesimleri ve kol kesimleri olsun. Tamamen muntazam ve kol kenarı gayet düzgün. Böyle örgülerinizin olmasını istiyorsanız aynı teknikte yapın arkadaşlar. Şimdi biz önce süveterimizin sağ tarafını keseceğiz. Daha sonra da sol tarafını keseceğiz. Şimdi arkadaşlar, burada yapmamız gereken işlem, ilk önce şuradan şu ilmeği alalım. Şimdi burada omuzda kaç tane ilmeğimizin kalmasını istiyorsak şuradaki kesme işlemimizi devam ettireceğiz. Yani toplamda burada bir 14 ya da 16 ilmek yeterli. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Buradaki lastiğimiz de buraya dahil olacağı için 12, 14, 16, 18 oluyor. Yani toplamda bizim 2, 4, 6, 7 tane ilmek eksiltmemiz gerekiyor. Onun için 7 tane ilmeği buradaki düz ilmeğin sağındaki ilmekleri beraber alarak ön sırada keseceğiz. Arka sırada kesmeden örerek geri geleceğiz. Şimdi onu yapalım. Şimdi bu ilk ilmeğimiz. 7 tane ilmek eksilteceğimizi söylemiştim. Şimdi bunun şöyle yerlerini değiştirerek gösteriyorum. Öteki türlü belki zorlanan arkadaşlarımız olabilir. Şöyle beraber aldım arkadaşlar. Buradaki lastiğimi de örüyorum. Böyle. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada 2, 4, 6 tane ilmeğim var. Burada da aynı 2, 4, 6. Bu ortadaki ilmeğimi şu şekilde alıyorum ve buradaki ilmeğime dahil ediyorum. Diğer taraftan da şuradaki ilmeğime diğer yarısında diğer ilmeğime dahil edeceğim. Şu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle ikisini keserek bu ortadaki ilmeği ona dahil edelim. Dönüşte de buraya takıp orayı keseceğiz. Şimdi geri dönüyorum arkadaşlar. Bu hani baştaki bu hattı verebilmemiz için örmeden alıyorduk. Aynı şekilde burada da yapıyorum. 1, 2 tanesini örmeden alıyorum. Bu aradaki haroşalarımı örüyorum. Buradaki ters ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Şurası. Diğer ilmeklerimi örerek tekrardan V yakaya kadar geliyoruz arkadaşlar. Buradaki teknikler aynı. Size daha önce de göstermiştim. Arkadaşlar yine geldik. Şurada gördüğünüz düz ilmekleri, şu da dahil ve V yakanın kenarı dahil olmak üzere ters yüzünden örmeden alıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada yine bu iki ilmeği yer değiştiriyorum ve ikisini beraber örüyorum. V yaka böyle sağa doğru yatıyor. Şimdi buradaki lastiklerimi örüyorum. Artık bu aradaki arttırma işlemim bitti. Buradaki iki ilmeği örmeden almıştım. Şimdi bunları da şu şekilde örüyorum arkadaşlar. Bakın. Geri dönüyorum. Örmeden aldığım ilmeklerimi yine örmeden alıyorum. Aradaki haroşalarımı örüyorum. 2, 3. Tekrar buradaki ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimizi de lastiğimize kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Buradaki örmeden aldığımız ilmekleri ters yüzünden
Bakın şurada da var. Bakın şu düz. Bunu tersinden bak şöyle örmeden almamız gerekiyor. Düz bir hat oluşması için. Onu dediğim gibi sizin tercihinize kalmış. İsterseniz bu hattı vermek istemezseniz vermeye de bilirsiniz. Şimdi ben yine bunları düzelterek örüyorum arkadaşlar. Tekrardan göstermek açısından videoyu durdurmadım. Kol detayını bakın örmeden almıştım. Düzeltiyorum ve örüyorum. Bu şekilde bu düz hattımız bozulmamış oluyor. Ve güzel bir görüntümüz oluyor. Onlar tamamen sizin tercihinize kalmış işlemler. Yapmaya da bilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yine buraya geldik. Şimdi ikinci kesimimizi yapmıştık. Üçüncüyü yapıyoruz. Bunları yine yerlerini değiştirerek örüyorum. Aradaki haroşalarımı da örüyorum. Ve buradaki iki ilmeğimin de yönünü örüyorum arkadaşlar. Bakın. Bakın bu şekilde V yakamız oluşmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Eğer isterseniz yakada bu işlemi uygulamak istemezseniz uygulamayabilirsiniz. Şimdi bu şekilde buradan 7 tane ilmek kesene kadar arkadaşlar aynı işlemi uygulayacağız. Arkadaşlar burada 16 tane ilmek kalana kadar ben buradaki kesimlerimi yaptım. Buradan 7 tane bu şuradaki V yakayı oluşturduğumuzun haricinde 7 tane daha ilmek keserek 16 tane ilmeğimi yaptım. Bu dediğim gibi daha yeni doğmuş 1, 2 ve 3 ay içerisinde giyebileceği büyüklükte bir süveter örmek isteyenlere sayılarını da verdim. 54 ilmek başlıyoruz ve benim elimle bir karış ördükten sonra yakasını ve kol kesimlerini koyuyoruz. Onu da birlikte yaptık arkadaşlar. Şimdi bu kolumuzun boyu şu arka kol boyuna gelene kadar kesimleri yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Daha sonra bu arkaya nasıl döneceğiz onu göstereceğim. Arkadaşlar süveterimin kol boyu geldi. Şimdi buradan geri döneceğiz ve omuz kesimlerini göstereceğim size. Bu yakanın arkaya dönüşünü, orada nasıl dikeceğimizi. Yalnız videomuz çok uzun olduğu için arkadaşlar çok uzun sürdü. Onu diğer ikinci bir video yapmak istiyorum. Ve bu videomu da burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. Diğer videoda sol tarafının kesimini anlatacağım. Aynı şekilde süveterimizin dikimlerini ve bu yakanın arkaya dönüşünü anlatacağım arkadaşlar. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kanalımı takip ettiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Beğeni atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınız doğrultusunda size yardımcı olmaya çalışıyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.